Evrende iş yapabilmek için enerjiye ihtiyacınız vardır. Kütlesi olan bir nesneyi bir konumdan diğer konuma ivmeli hızla götürmek isterseniz, ihtiyacınız olan şey belli bir miktar enerjidir. Fakat aynı nesneyi çok yüksek hızlarda, örneğin saniyede 1000 kilometre veya saniyede 50.000 kilometre gibi hızlarla bir noktadan diğer bir noktaya taşımak isterseniz, ihtiyacınız olan enerji akıllara durgunluk veren seviyelere çıkar. Taşıma hızını ışık hızına çıkarmak istediğinizde ise evrenin tüm enerjisini kullansanız dahi size yetmeyecektir. Çünkü evrendeki enerji de şu anda sonsuz değildir. Bu anlamda ışık hızını geçemeyeceğimiz aşikar. Fakat evrende ışık hızının bir şekilde alt edilerek geçilebildiği bazı yollar mevcut. Gelin bunlara birlikte bir bakalım. Işık, vakumda yani uzay boşluğunda saniyede 300.000 kilometre hızla hareket eder. Boşluktan kütlesi olan hiçbir şey bu hızı geçemez. Fakat vakum yerine cam, su gibi yoğun maddelerin içinden geçtiğinde ışığın hızı yavaşlar. Işık, suyun içinde hızının 1/4'ini, camın içinden geçerken de hızının 1/3'ini kaybeder. Bununla birlikte elektron, müyon gibi elektrik yüklü atom altı parçacıklar hem vakumda hem de yoğun ortamlarda hareket ederken hızlarını kaybetmezler, hep aynı hızda kalırlar. İşte bu parçacıklar, ışığın yavaşladığı su gibi ortamlarda ışıktan hızlı gitmeye başlarlarsa, ortamda mavi mor ışık yayılmaya başlar. Bu ışık yayılmasına Çerenkov ışıması veya Çerenkov radyasyonu denir. Çerenkov radyasyonu genellikle suya batırılmış radyoaktif materyallerde meydana gelir. Bu ışıltıyı deneysel olarak gösteren ve açıklayan ilk kişi Pavel Çerenkov, 1958 yılında Nobel Fizik Ödülü almış ve ışıma onun adıyla anılmaya başlanmıştır. Görüntülerde gördüğünüz maviye boyanmış sular, suyun içinde ışıktan hızlı giden parçacıkların oluşturduğu şok dalgalarının etkisidir. Çerenkov ışıması bize çok önemli bir sorunun yanıtını da verir. Evrenin derinliklerinden dünyamıza ulaşan ve ışıktan hızlı hareket eden parçacıklar var mı? Cevap, kesin bir şekilde hayır. Bildiğimiz kadarıyla yok. Peki bunu nereden biliyoruz? Eğer dünyamıza kadar ulaşan ışıktan hızlı bir parçacık olsaydı, Çerenkov ışımasıyla onu gözlemlerdik. Fakat bugüne kadar böyle bir gözlem hiç olmadı. Yani şimdilik fotonlar evrenin hız rekorunu elinde bulundurmaya devam ediyor. Burada dikkat edilmesi gereken ince nüans şudur. Parçacıklar evet ışıktan hızlı hareket ediyor fakat ışığın vakumdaki hızını geçtikleri için değil, ışık yavaşladığı için bu meydana geliyor. Biraz ileri bir durum fakat yine de ışığın hızını geçmek için kabul edilebilir bir yöntem. Atom altı dünyaya adımınızı attığınızda mantığınıza ve sezgilerinize aykırı her ne varsa gerçekleşmeye başlar. Birdenbire ortaya çıkan ve yok olan parçacık çiftleri, önündeki duvar benzeri aşılamayacak engeli aşmak için sanki duvarın arkasına ışınlanan nesneler, aynı anda hem canlı hem de ölü kediler, olasılık dahilinde gerçekleşmeye başlayan her şey. İşte bunlardan birisi de kuantum dolanıklıktır. Kuantum dolanıklık, ortak geçmişe sahip iki veya daha fazla parçacığın fiziksel özelliklerinin yani kuantum durumlarının aralarındaki mesafeden bağımsız olarak birbirini etkileyebilmesidir. Çok basit bir anlatımla örneklendirmeye çalışayım. Atom altı bir parçacık artı ya da eksi yönde bir dönüşe sahip olabilir. Biz ölçene kadar bu parçacığın hangi yönde bir dönüşe sahip olduğunu bilemeyiz. Fakat iki olasılığı net bir şekilde biliyoruz. Ya artı yönde bir dönüş ya da eksi yönde bir dönüş. Burada şunu net bir şekilde anlıyor olmamız gerekiyor. Ölçümden önce aslında durumu bilmiyor değiliz. Parçacık aynı anda hem artı hem de eksi yöndedir. Bunu biliyoruz. Sadece biz ölçtükten sonra tek bir sonuç ortaya çıkıyor. Ya artı dönüşe ya da eksi dönüşe sahip oluyor. Eğer iki parçacığı alıp bunları zıt yönde dönüşlere sahip olacak şekilde yerleştirir ve çevre etkilerinden yalıtırsak, basit bir şekilde bunları dolanık hale getirmiş oluruz. Fakat hangi parçacığın artı, hangisinin eksi olduğunu önceden bilemeyiz. Bu iki parçacığı alıp birbirinden uzak mesafelere ayırır ve bunlardan birine bakarsanız dönüş yönünün artı olduğunu, diğerinin ise eksi olduğunu görürsünüz ya da tam tersi. Bu parçacıklardan birisini Dünya'ya, diğerini ise 4 ışık saati uzaklıktaki Neptün gezegenine koyduğunuzu ve dönüş yönlerini ölçtüğünüzü düşünün. Dünyadaki parçacığın dönüş yönünü artı olarak ölçtüğünüz anda bu bilginin Neptün'e ulaşması 4 saat sürecek ve oradaki parçacığın eksi olduğu belirlenecektir.
Yani ilk ölçümden 4 saat sonra birincinin durumuna istinaden ikincinin durumunun belirleniyor olması lazım. 1929 yılında Edwin Hubble uzak galaksilerin dünyadan uzaklaştığını ve ne kadar uzaklarsa o kadar hızlı gittiklerini buldu. Bu ise evrenin genişlediğinin net bir kanıtıydı. Günümüz rakamlarına göre 1 megaparsek yani 3,26 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galaksi bizden saniyede 70 kilometre hızla uzaklaşıyor. 2 megaparsek uzaklıktaki galaksi ise saniyede 140 kilometre hızla, 3 megaparsek uzaklıktaki galaksi saniyede 210 kilometre hızla uzaklaşıyor ve bu böyle devam ediyor. Bu mantıkla şunu düşünebiliriz. Evrende herhangi bir galaksi var mı ki bizden ışık hızıyla yani saniyede 300 bin kilometre hızla uzaklaşsın? Evet, böyle galaksiler var ve yapılan hesaplamalar sonucunda Dünya'dan 4296 parsek yani 14 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan galaksiler bizden ışık hızıyla uzaklaşıyor. 14 milyar ışık yılı yarıçaplı bir küre üzerindeki tüm galaksiler şu anda ışık hızında. 28 milyar ışık yılı yarıçaplı kürede ise galaksiler ışık hızının 2 katı hızla uzaklaşmaktalar. Şimdi burada da dikkatli olunması gereken detay ise şu. Galaksilerin kendisi ışık hızıyla gitmiyor. Karanlık enerji sebebiyle evren genişlediği için galaksiler bizden uzaklaşıyor. Akarsuya bıraktığınız plastik topu düşünün. Topun hareketinin yani uzaklaşmasının sebebi topun kendi içsel hareketi değil, suyun hareketi. Diğer türlü özel görelilik ihlal edilir olurdu fakat burada hızlanan şey madde değil, evrenin kendisi ve görelilikte buna dair bir yasak bulunmuyor. Bu konuyla ilgili aklınıza takılan sorular olursa veya paylaşmak istedikleriniz olursa lütfen videonun altındaki yorumlar bölümüne düşüncelerinizi yazın. Her birini tek tek okuyacağımdan ve yanıtlayacağımdan emin olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.